Kroşe örgü atölyesinden herkese merhaba. Kalan iplerinizle örebileceğiniz çok kolay bir bluz modeli anlatacağım. 4 parça öreceğiz. Kol kesmek yok, yaka kesmek yok. Dümdüz dikdörtgen parçalarla örgümüze başlayacağız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki kullanacağınız ip her türlü ip olabilir. Mevsime göre kışın giyecekseniz daha kalın bir ip, yazın giyecekseniz merserize, koton ip olabilir. Kullanacağınız tığsa ipinizin istediği tığ ölçüsünden 1-2 numara büyük olmalı. Mesela benim ördüğüm ip 4 numarayla örülebilen bir ipti. Ben 6 numarayla ördüm. Neden? Biraz salaş dursun diye. Dokusu çok sert olduğunda tığ işi modellerde biraz sıkışık ve sert bir görüntüsü oluyor ördüğünüz örgünün. O yüzden 1-2 numara bluzları genelde çok özel bir model değilse büyük numara tığ ile örmeyi tercih ediyorum. Ne kadar ip gerekiyor? Beden ölçünüze göre değişir. Small beden için 3,5-4 yumak yeterli. Ben 2 renk kullandım ama elinizde artmış ipleriniz varsa o kalan iplerle rengarenk de örebilirsiniz. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir şey var ki o da ip kalınlıklarının birbirine denk olması. Aksi takdirde model çekme yapar, daralma, genişleme yapar bazı sıralarda düzgün ilerlemez. İp kalınlıklarının birbirine yakın olması gerekir. Ölçüyü nasıl alacağız? Yani zincir sayısı vermiyorum çünkü kullanacağınız ipe göre zincir sayısı beden ölçünüze göre değişir. Lütfen zincir ölçüsü istemeyin. Ölçüyü nasıl alacağız? Zincirinizi çekiyorsunuz bu şekilde. Üzerinizde ön tarafta üzerinizde tutuyorsunuz. Şöyle bol istiyorsanız kenarlardan pay bırakın. Dar istiyorsanız tam ölçünüzde ama şunu unutmayın. Zincirin üzerine ördüğünüzde tığ işinde toplama yapar. O yüzden mutlaka aldığınız ölçüden 2 parmak daha fazla zincir çekmeniz gerekiyor. Göğsünüzün etrafında ön tarafta ölçü alıyorsunuz. Eğer uzun istiyorsanız ve kalçanız göğsünüzden daha genişse kalça çevresinde bu ölçüyü almanız lazım. Yuvarlak değil, sadece ön taraftan. Kalçadan kalçaya baz alıyorsanız arkadan ölçü almanız gerekir. Böyle upuzun bir zincir çekiyorsunuz göğsünüzün ölçüsünde. Şimdi ben çok küçük bir model üzerinde göstereceğim. Burada böyle git gel çok uzun zaman alacak. O yüzden kısaca anlatacağım modeli size. Zinciri çektikten sonra 3 zincirle yukarı çıkıyorsunuz ve ilk boşluğun içine 3 seferde yukarı çıktım. Bir trabzan yaptım. Eliniz 3 sefer değil 2 sefere alışkınsa, bunu yapmakta zorlanıyorsanız 2 tane de ikili trabzan da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde 3 seferde yukarı çıktım. Üçlü trabzanlar yaparak ördüm. Daha gösterişli duruyor bu şekilde. Diğeri daha kısa oluyor. Karar sizin. Böyle bir zorunluluğunuz yok. Tüm boşlukların içine birer tane trabzan yapıyorsunuz. Tüm sırayı trabzan olarak geçtikten sonra ipinizle şöyle diğer rengi alıyorsunuz. Buradan sıkıyorsunuz. Şimdi çok fazla renk kullanacaksanız buradaki ipi kesin. Keserek gidiyorsunuz. Ama benim gibi 2 renk kullanacaksanız kesmeden ilerleyebilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincir çekip ipi tığın üzerine alıp dönüyorsunuz. Burada şöyle yapacağız. Bu ilk trabzanın hafif solundaki boşluğa değil, ikinci trabzanın üzerindeki boşluğa batıyoruz. 3 seferde yukarı çıkıyoruz. Bakın buraya battık. Bir zincir çekiyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz. İkinci boşluğa atlayarak tekrar yine bir trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir boşluk atlıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bu sırayı da ilerletiyoruz. Şimdi aslında model kolay fakat örgü örmek konusunda çok tecrübeli olmayanlar için böyle tek tek detaylı anlatıyorum. Bir boşluk ve devam ediyorsunuz. Sonra kalan bir tane de olabilir, 2 tane de olabilir. Burada kalan kaç tane varsa en sona şuraya bir tane trabzan yapıyorsunuz. Arada bir boşluk kalmamış olabilir. Bir tane eksik ya da fazla örmüş olabilirsiniz. Sorun değil. Bu ilk sıra için hemen son trabzanın tepe noktasına bir tane trabzan yaparak bitiriyorsunuz.
Şimdi ben 2 renk kullanacağım için bu ipi kesmiyorum. Bunu böyle uzatıyorum. Bir tane zincir de çekseniz hiç fena olmaz. Daha sağlam olsun. Şöyle yapıp uzattım. Tekrar buraya dönüyorum. Bunu yapmak zor geliyorsa kesebilirsiniz. Şöyle yapacağım. Bakın. Üstte bir zincir boşluğu bırakarak şunu tığın içinden geçirdim. Bu şekilde 1, 2, 3 zincir. Bu ilk boşluğun içine bir tane yine trabzan yaptım. Bakın görüntü olarak 3 zincir ilk trabzan görüntüsü veriyor. 1, 2. İpi tığın üzerine aldım. Buradaki boşluğun içine yine 2 tane trabzan yapıyorum. Buradaki boşluğun içine yine 2 tane trabzan yapıyorum. Buradaki boşluğa hep boşluk içlerine 2'şer tane trabzan yapıyorum. Son boşluğa sıra geldiğinde son boşluğumuz bakın. Buraya bir tane trabzan yaptım. Eğer ipi kesmediyseniz benim gibi burada ilmeği buldum. Bakın bu benim ilmeğim. Bunu küçülttüm. İpi tığın üzerine aldım. Ben böyle kenarlar düzgün olsun diye bu metodu izliyorum. Böyle yapmak zorunda değilsiniz. Bu şekilde içeriye aldım. Bakın 2 tane kullandığım renk, 3'üncü de diğer renk. Bu kullandığım renkle 3 seferde yukarı çıktım. Burada bir sağlamlaştırma gibi düşünün. Sonra şu ipi böyle yukarı alıyorum. Ama sıkmadan, bakın bol bırakarak yukarı aldım. 3, 4 zincir çekiyorum. Ve bakın bu birinci trabzan değil, ikinci trabzanı şöyle şurasına batarak. Şimdi burada batma noktalarımızı anlatacağım size. Bir zincir çekiyorsunuz, çok kolay. Bakın burada bloklar oluştu. Her bir boşluğun içine 2'şer trabzan yapmıştık. O 2'şer trabzanın ikincisinin üstüne batıyorsunuz. Burada ikincinin üstü. Kural bu. Tek tek bakmanıza, dikkat etmenize gerek yok. Bir zincir çekiyorsunuz. Bakın 2 tane trabzan oluşmuş. Bunun üstüne hemen batıyorsunuz. Bir zincir, 1, 2, birer boşluk atlayarak yine. Ama böyle her seferinde boşluk atladım mı atlamadım mı diye saymak yerine şu blokların ikinci trabzanın üst noktasına, yani yine bakın bir boşluk bırakmış oluyorsunuz ve tepe noktaya geliyorsunuz. Bir zincir ve yine buradaki en son noktaya bir tane trabzan yaparak ilerliyorsunuz. Burada tekrar yine sağlamlaştırmak amacıyla bir zincir, burayı uzatın ki sökülme olmasın. Sonra tekrar örmek zorunda kalırsınız. Burada bakın demin yaptığım şeyi tekrar ediyorum. Ortadan geçirdim. Buradan böyle biraz bol bırakarak 1, 2, 3 zincir ve boşluğun içine bu şekilde. Her bir boşluğa 2'şer trabzan. Metodu tekrar edeceğiz. Sürekli olarak metodu tekrar ediyoruz. Ve son boşluğumuza geldiğimizde de bakın burada ortaya bir tane son trabzanımızı da ne demiştim? İpi tığın üzerine aldınız. Buradaki ilmeği küçültüyorsunuz. Kırmızı ilmeği küçülttünüz. Tekrar yine gri iple, yani kullandığınız iple 1, 2, 3 seferde yukarı çıkıp şöyle düzgünleştiriyorsunuz. Ve bunu buradan şu mesafede alıyorsunuz. 3 zincir, 4 zincir çekiyorsunuz. Bakın şu griyi de şuradan çekin. Sağlam olsun, burası gevşemesin, sıkı dursun. Sonra ikinci trabzanın tepe noktasına. Model bu kadar. Şimdi ne kadar örmemiz gerekecek? Ön, arka ve kolları. Kolları ne kadar zincirle başlamamız gerekecek? Ölçüyü size anlatacağım. Şimdi ördüğüm bu bluzun uzunluğunu size söyleyeyim. Uzunluk 40 santime yakın. Enini de 50 santim yaptım. 2 tane aynı parçayı ördüm. 2 tane aynı parçadan kollara gelecek olursak da bakın böyle kolları da şu ölçümüz şu. Kolunuzun en kalın kısmına zincir çekip
Şu şekilde doluyorsunuz ve biraz 2 parmak kadar pay bırakıyorsunuz. Sonra üzerine modeli örüyorsunuz. Bunun small ve medium beden için enini söyleyeyim size, ne kadar zincir çekmeniz gerektiğini. Şöyle söyleyeyim. 35 santime yakın zincir çektim. Uzunluk, ben kısa kol yaptım, yani çok uzun bir kol yapmadım, 40 santim. Bu şekilde 2 tane parça ördüm. Şimdi dikişi nasıl olacak? Bunu dikmiyorsunuz. Ben size tavsiyem tığla birleştirmeniz. Şöyle yapıyorsunuz. Burada bir yaka için pay bırakıyorsunuz şu kadar. Aynı ölçüde şuradan ve şuradan tığla birleştiriyorsunuz. Tığla birleştirmeyi birazdan göstereceğim. Önce omuzları birleştiriyorsunuz. Sonrasında bakın böyle ikiye katlıyorsunuz. Şuradan birleştirmeye başlıyorsunuz buraya kadar. Sonra da buraları dikiyorsunuz. Dikmiyorsunuz, tığla birleştiriyorsunuz. Burada da aynı metodu uyguluyorsunuz. Önce buraya birleştirip sonra da şurayı tığla geçiyorsunuz. Böyle daha kolay olur. Yani burayı önce birleştirip sonra burayı birleştirmek biraz daha zor oluyor yuvarlak olduğu için. Sonrasında da alt tarafları yine tığla bitiriyorsunuz ve bluzunuz giyilmeye hazır hale geliyor. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmak için de sağ alttaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Yaka kısmında karşılıklı iki ucu birbirine denk getiriyorsunuz bu şekilde ve normal böyle bir zincirle birleştirip motif birleştirir gibi karşılıklı boşluklara bu şekilde tığınızı geçirerek birleştirmeyi yapıyorsunuz. Tersinden tabii ki, düzünden değil, tersinden. Burada ne kadarlık bir bölümü birleştirdiyseniz burada da o kadar bir bölümü birleştirip ortada yaka boşluğu oluşturuyorsunuz. Her iki tarafı da yanlarda birleştirdim. Ortada boşluğu bıraktım. Burada sona geldim. Şuradan başladım. Aynı oranda. Burada bir açıklık var. Kolları birleştireceğiz şimdi. Kolları birleştirirken bakın bunu ikiye katlıyorum. Kolu ikiye katladım. Bu şekilde. Buradan böyle bir zincirle sağlamlaştırıp kesiyorum. Yarıya getiriyorum kolu. Ucu şuraya. Ve buradan başlıyorum birleştirmeye. Hangi sırada bu önden başladıysam arkada da o sırada başlayacağım birleştirmeye. Şöyle şu şekilde birleştireceğim. Sonra da bu kenarı dikeceğim. Kolları bu şekilde şöyle göstereyim. Diktikten sonra şurayı da yine aynı şekilde birleştirdim. Tığla birleştirdim, diktim diyorum. Bu bir ağız alışkanlığı. Şöyle yanları nasıl birleştireceğim? Tam dolgulu olan kısımları böyle. Ortaları, boşlukları 1, 2, 3 tane. 3 fazla gelirse 2 de yapabilirsiniz. Buraları da bakın birer trabzanları içeri alarak gittim. Üç. Buraları 2 ya da 3 ara boşlukları. Yani göz kararı bu şekilde karşılıklı bölümleri 2'şer ya da 3'er tane batarak birleştirmeyi yapıyorsunuz. Böyle tığla yaptığınızda bu renk değişimlerinden kaynaklanan yanlardaki kötü görüntüler de ortadan kalkıyor. Hatta ön yüzden bile bu şekilde birleştirebilirsiniz. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Sağ alttaki abone ol tuşundan kanalıma abone olabilirsiniz. Bitmiş halini birazdan göstereceğim.